Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ünlü bir markanın çanta yapımını sizlerle paylaşacağım. Yapımı çok kolay, görünümü çok şık, gösterişli bir model. Modelimizi motiflerden yapıyoruz. Gövdesi için 56 adet motif yaptım. Tabanı için de 10 tane motif. İkişerli birleştirerek tamamlıyoruz. Gövdesini de yaptıktan sonra tabana dikip çantamızı tamamlıyoruz. Gövdesi de çantayla eşit 5 motiften oluşuyor. 4 motif uzunluğunda, gövdede 20 motif oluyor. Kenarında da ikişer sıra halinde 8 motif oluyor. Askılarını yapıyoruz. İç kısmından dikiyoruz. Çantamızın içi geniş. 2 tane cep yaptım. Bir tarafında da telefon için bir cep. Bu ölçülerde yaptığımızda 470 gram ip kullandım. Yapımına başlayalım. Modelimize başlamadan önce video içerisinde detaylı olarak anlatıyorum motif yapımını, birleştirmeyi. Öncelikle taslak olarak göstermek istiyorum. Bu şekilde parçalarımızı hazırlıyoruz. Öncelikle tabanı için 10 tane motifimizi yapıp birleştiriyoruz. Sonrasında gövdesi için ilk sırada 14 motifimiz oluşuyor. 2 motifimizi de birleştirerek 28 motif oluyor. Gövdemizin ilk 2 sırası. 2 sırasında yine aynı şekilde birleştirdikten sonra hepsini beraber birleştiriyoruz. Gövdemizi oluşturuyoruz. Sonrasında da motifimizi ilk önce dizilim şekli dikey, yatay, yatay, dikey. Hiçbir motifimiz yan yana aynı şekilde gelmiyor. Kabartmalı olan çantamızın ön yüzeyi dikey başladığımız motifte yatay olarak bitiriyoruz ve birleştirdiğimizde de yine 2 motifimiz aynı şekilde gelmiyor. En sonunda da çantamızın kenar kısmını birleştirip tamamlıyoruz. Gövdeyi tamamladıktan sonra da tabana dikiyoruz. ...35 santim. Genişliği 15 santim. Modelimizi kağıt iple örüyoruz. Çile olarak satılıyor. Sarıp yumak haline getiriyoruz. 3,5 numaralı tığ kullanıyorum. Motifimizi 10 zincir çekip 2 zincirde fazladan çekerek 11 sık iğne ile başlıyoruz. İkinci sırada su modelimizi uyguluyoruz. Üçüncü sırada sık iğne, su modeli, sık iğne, su modeli ve sık iğne ile bitiriyoruz. İpimi alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, kilitliyorum. 10 adet zincir çekiyoruz. On adet zincir çektim. 10. zincirin üzerine parmağımla bastırıyorum. 1 2 2 zincir de fazladan çektim. 10. zincirin içerisine batırıyorum. Tığımda 2 tane ilmek var. İkisini birden çekip sık iğne yapıyorum. Burada zinciri de sık iğne olarak sayıyoruz. 2 sık iğne yan yana gelmiş oldu. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. Sık iğne. 3 sık iğne oldu. Sayarak ilerleyelim. 4 5 6 7 8 9
10. Son zincirin içerisine de batırıyorum. 11. İlmeğimi yükseltiyorum. Sıra bitiminde elimizle hafif bir çekerek form verelim. 2 ilmeğin içerisinden tığımı içeriye alıyorum. Kısa ipimi de içerisinden geçiriyorum. İkinci sıramızda su yolu modelini uyguluyoruz. 1, 2. 2 zincir çektim. Çeviriyorum. Baştaki ilk boşluğa tığıma doluyorum. İçerisine batırıyorum. İpimi yükseltiyorum. Zincirin uzunluğunda 3 tane ilmek var. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeği tek seferde çekiyorum. Zincir çekmiyoruz. Tığıma doluyorum. Son battığım boşluğa batırıyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 5 tane ilmeği tek seferde çekiyorum. Tığıma doluyorum. Son battığım boşluğa batırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Tek seferde çekiyoruz. Tığımızda 5 tane ilmek olacak. Burada da kısa ipimi çekiyorum ve kesiyorum. Yeteri kadar yürüttük. Tığıma doluyorum. Son battığım boşluğa ve yanındaki boşluğa batırıyorum. Son boşluğa batırıyorum. Zincirle beraber sayımız 10 oldu. Tığıma doluyorum. Zincirin içerisine batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. İlmeğimi yükseltiyorum. Elimle çekerek form veriyorum. Sayıyoruz. Zinciri de 2, 4, 6, 8, 10, 11. Sık iğne yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. İlk boşluğa bir sık iğne. Yanındaki boşluğa sık iğne. Dokuz, 10. 2 zincir çekerek dönmüştük. İkinci zincirin içerisine batırıyorum. 11 sık iğne oldu. Zincirle başlıyoruz. İkili trabzanla bitirmiştik su yolu modelimizi. Sık iğne ile başladık. Sık iğne ile bitiriyoruz. Motifimizde düz bir şekilde kenarları oluyor. 1, 2. 2 zincir çektim. Çeviriyorum. Tığıma doluyorum. Baştaki boşluğa batırıyorum. Dibindeki boşluğa yükseltiyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Tığımda 5 tane ilmek var. 5'ini birden çekiyorum. Battığım boşluğa batırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Tek seferde çekiyorum. Son boşluğa batırıyorum. 10. 2, 4, 6, 8, 10. 11. Bir zincir çekerek dönmüştüm. İkili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum.
Elimle form veriyorum. Çeviriyorum. Dibindeki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. ...11 tane sık iğne olacak. Son boşluğa da batırıyorum. Bir sık iğne. İkinci zincirinde içerisine batırıyorum. 11. sık iğneyi yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 1, 2. 2 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Dipteki boşluğa batırıyorum. Uzatıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 5 tane ilmeği çekiyorum. Tığıma doluyorum. Son battığım boşluğa, yanındaki boşluğa batarak hepsini bir seferde çekiyorum. Üç sıra su yolu modelimizi uyguluyoruz. Son boşluğa batırıyorum. Tek seferde çekiyorum. 10 oldu. Bir zincir çekerek dönmüştük. Zincirin içerisine batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Elimle form veriyorum. Sık iğne ile başlamıştık. Sık iğne ile bitiriyoruz. İlk boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Motifimizin son sırasındayız. İkinci zincirin içerisine de sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekip burada ipimi kesiyorum. Ölçümünü veriyorum. Genişliği 8 santim. 66 adet motifimizi yapıp gelelim. Çantamızın ilk iki sırasını ikişer motifleri birleştirerek tamamladım. Öbür iki sırasında beraber yapıyoruz. Uzunlaması 4 motif. Birleştirdiğimiz bitiş noktası. Motifimizin kabartmalı olan tarafı ön yüzeyi, öbür tarafı ters. İlk motifimizi düz olarak tutuyoruz. Bitiş noktamız yatay olarak yanına yerleştiriyorum. Kabartmalı tarafını düz, yatay olarak yerleştirdim. Üstteki motifimizi de alt motifimiz düz, üste gelecek motifimizi yatay olarak yan yana tutuyorum. Burada da alttaki motifimiz yatay, üstteki motifimiz düz oluyor. Birleştirmemizi bu şekilde yapıyoruz. Öncelikle iki motifimizi birleştirerek başlıyoruz. Motifimizin kabartmalı olan tarafı ön yüzeyi, düz tarafı altta kalacak şekilde birleştireceğiz. Dikey olan motifimizi şu şekilde tutuyorum. Yine kabartmalı olan motifimizi yatay bir şekilde üst üste yerleştiriyorum. Birleştirmemizi bu şekilde yapıp 28 tane motifimizi yatay olarak birleştirerek ilerleyeceğiz. Bir tane zincir çekiyorum, kilitliyorum. Dikey motifimizin sık iğne sırası üst sırada. En uç noktasından
Zincirimi alıyorum. Motife sabitliyorum. Yatay tuttuğum motifinde kenar işleminden başlayacağız. Burada da en uç noktasından tığımı içeriye alıyorum. İpimi çekiyorum ve kaydırıyorum. İki motifimi sabitledim. Şu şekilde tutuyoruz. Uçları birbirine denk gelecek şekilde karşılıklı boşluklara batacağız. Sık iğne boşluğundan, karşı motifimizin de boşluğundan ipimi çekiyorum, kaydırıyorum. Boşluktan batırdım. Kenar boşluğundan da öbür motifimizin ipimi çekiyorum, iki ilmeğin içerisinden kaydırıyorum. Karşılıklı gelecek boşluklardan motifimizi de şöyle tutuyoruz. Ve uç noktasına geldik. İki motifinde uç kısımlarından ipimi çekiyorum, kaydırıyorum. İlmeğimi yükseltiyorum. Birleştirmemizi yaptık. Öbür motifimizi alıyorum. Dikey motifin yanına kabartmalı motifimizin yatay olarak yerleştiriyorum. Yatay olan motifimizin de yanına dikey şekilde yerleştiriyoruz. Bu şekilde birleştirmemizi tamamlayacağız. İlmeğimi çekiyorum. Uç noktasından tığımı alıyorum. Öbür motifimizin de yine uç kısmından alttan tığımı yerleştiriyorum. İpimi çekiyorum. Sabitliyorum. Yine burada da aynı şekilde bu sefer kenar işlemi önde, sık iğne sıramızda arka motifte oluyor. Uçlarını şu şekilde tutuyoruz. Boşluklardan ipimizi çekiyoruz, kaydırıyoruz. Boşluklar birbirine karşılıklı gelecek şekilde denk geliyor. Ve uçtaki motifimizi ve öbür uçtaki motifimizi uç kısımlarından ipimizi çekiyoruz, birleştiriyoruz. İlmeğimi yükseltiyorum. Bakın bu şekilde motiflerimizi burada yaptığımız gibi aynısını yapıyoruz. Sonrasında da şurada da göstereyim. Yine tekrar bir başlangıç yapıyorum. Şurada ipimi keseyim. Bir zincir çekiyorum. Yeni bir başlangıç yapıyorum. Uç noktalarından ve kaydırıyorum. Burada da bu şekilde bakın boşlukların birbirine denk gelecek şekilde kaydırma işlemini yapıyoruz. Birleştiriyoruz. İpimiz
Sonunda kesiyoruz. Tekrar bir başlangıç yapıyoruz. Birleştiriyoruz. Ve bu şekilde 2 sıra halinde motifimizi birleştirerek dikey yatay olarak 2 parça halinde yapıp gelelim. Sonrasında da birleştirme yapacağız. Motiflerimizi birleştirdik. 2 sırasını da hazırladık. Şimdi ikisini birden birleştirerek gövdesini oluşturacağız. Motiflerimizi dizerken şu şekilde 2 ucu birleştiriyorum. Düz yatay ve 2 ucu da birleştirdiğimizde de şu şekilde kenarını da birleştirip aynı motif yan yana gelmiyor. Şimdi birleştireceğiz. Ölçümünü veriyorum. Genişliği birleştirdik önce bütün olarak. Uzunluğu 100 santim oluyor. İki parçamızın da şu şekilde uçlarını denk gelecek şekilde tutuyoruz. İpimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum, kilitliyorum. İlk motifin uç kısmından tığımı içeriye aldım. Zinciri çekip bağlıyorum. Öbür motifimizin de uç kısmından tığımı alttan boşluktan geçirip ipimi çekiyorum ve kaydırıyorum. Motiflerimizi de birleştirme noktalarının tam karşılıklı gelecek şekilde tutuyoruz. Kaydırma yapmadan yanındaki boşluğa, karşısındaki boşluğa denk gelecek şekilde batırıp kaydırıyoruz. Motifleri birleştirdiğimiz gibi aynı şekilde yapıyoruz. Son boşluğa geldim. Batırıyorum, kaydırıyorum. Birleştirme noktamız tam uç noktasındaki ucundaki ipin ve karşısında yine aynı şekilde batırıyorum ve kaydırıyorum. İkinci motifimize geçtik. Bakın aynı hizada. Karşılıklı gelecek şekilde boşluklara batarak kaydırma işlemimizi tamamlıyoruz. Bitiriyoruz. Uzunlamasına doğru birleştirdikten sonra tamamlıyoruz. Sonrasında da iki ucu çantamızın kenarını uzunlamasına doğru dikerek gövdesini tamamlıyoruz. Modelimizin gövdesi bitti. Şöyle iç kısmından elimle tutuyorum. Çok güzel oldu. Birleştirdiğim kenar şöyle ortaladığımda modelimizin bütününde hiçbir şekilde nerede birleştirdiğimiz belli olmuyor. Kenara alıyorum. Taban birleştirmesi yapacağız. Tabanı da aldım. 2 motif çantamızın kenarı oluyor. 5 motif tabanımla karşılaştırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Gövdesi oluyor. Burada düz motif yatay motife denk gelecek. İpimi alıyorum. Yine aynı şekilde bir zincir çekiyorum. Gövde kısmından başlıyoruz.
Yine uç kısmından tığımı içeriden geçirdim. Zinciri çekiyorum, bağlıyorum. Ve kenar kısmından şöyle boşluktan ipimi çekiyorum, kaydırıyorum. Motifimi de şöyle tutuyorum. Yine aynı şekilde birleştirdiğimiz gibi motiflerde kaydırma işlemi yapıyoruz. Kenar birleştirme noktalarımız aynı hizaya denk gelecek. 5 tane motifimizi birleştiriyoruz. Kenar kısmına gelene kadar ilerleyelim. 5 tane motifimizi gövdeye denk gelecek şekilde birleştirdik. Kenar köşeye geldik. Burası bizim çantamızın kenarı. 2 motif kenar olacak. Şu şekilde birleştireceğiz. Şimdi burada önce gövdeye denk gelecek şekilde tamamlıyoruz. Uç noktada birleştirme noktasının kenarına batırdım, kaydırdım. Orta noktaya tekrar batırıyorum. Birleştirme noktamızın ortasına batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Dönüyoruz. Burada tekrar batırıyorum. Öbür ilk sıradaki bakın birleştirme yaptığımız çizginin dip noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Ve kenar tarafına geldik. Burada da 2 motifimi şu şekilde tutuyorum. Ortalar eşit gelecek şekilde birleştirmemize devam ediyoruz. İlk köşemizi yaptık. İkinci motife geçtim. Kaydırma işlemi yaparak devam ediyoruz. Motifimi de kontrol ediyorum. Tam aynı eşitlikle olmasına bakıyorum. Tam köşe noktasına geldik. Uç noktaya batırıyorum. Bakın, birleştirme noktamızın sağ tarafına batırıp kaydırıyorum. Aynı noktaya bir kez daha batırıyorum. Bu sefer birleştirme noktamızın tam ortasına batırıyorum, kaydırıyorum. Ve bir kez daha batırıyorum aynı boşluğa. Öbür motifin birleştirme noktasının dip noktasındaki boşluğa batırıp kaydırıyorum. İkinci köşemizi de yaptık. Ve gövde kısmına geliyoruz. Bakın muntazam bir şekilde köşeyi döndük. Aynı boşluğa 3 kere batarak ve karşılıklı gelecek şekilde boşluklara batarak kaydırma işlemini yapıyoruz. Motiflerimizi de tam kenar kısımlarından tutarak
aynı karşılıklı gelecek boşluklara batarak gelelim ve tabanımızı tamamlayalım. Çantamızın tabanı bitti. Muntazam bir şekilde oldu. Çantamızın içini açıyorum. Şimdi burada çantamızın ağız kısmını yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Herhangi bir boşluktan başlayabiliriz. Bağlantı noktasının dik kısmından tığımı içeriye alıyorum. İpimi de şöyle gizleyerek zincirimi aldım. İçerisinden geçirip bir zincir çektim. Şimdi burada yatay motifimizdeyiz. Bakın. Dip boşluğuna batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Su yolu yaptığımız geniş boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Sık iğnenin olduğu boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Hemen yanında küçük bir boşluk var. Boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Geniş bir boşluk var. Su yolunun olduğu. Geniş boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Sık iğnenin boşluğuna bir sık iğne. Yanında küçük bir boşluk var. Boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Geniş boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Bağlantı noktasının dip kısmındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Bağlantı noktasını atlıyorum. Hemen dip kısmındaki boşluğa batırıyorum. Bağlantı noktasına batırmıyoruz. Bakın dip noktasına batırıyorum. Burada da her sırada sık iğne boşluklarına batırıyoruz. Dikey motifimiz. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Bütün boşluklara batarak başlangıç noktamıza gelelim. Burada eğer çok daralma olmuşsa su yolu olan boşluğa 2 tane de sık iğne yapabiliriz. Bütün boşluklara sık iğne yaparak sıramızın sonuna geldik. Son boşluğa da batırıyorum. Bir sık iğne. Birleştirme noktamızı atlıyoruz. Başlangıçtaki ilk sık iğnenin tepe noktasına batırıyorum, kaydırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum, kaydırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıp kaydırıyorum. İkinci sırada da kaydırma işlemi yaparak son sıramızı yapıp bitiriyoruz. Modelimizin askısını yapacağız. Ucunda biraz pay bırakıyorum dikmek için. 2 parmağıma doluyorum. Sihirli halka yöntemiyle başlıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi hafif çekiyorum. Halkayı küçültüyorum. Boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Burada zinciri de sayıyoruz. 8 tane sık iğne yapacağız. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8. İpimi de çekip halkayı küçültüyorum. Şöyle içe doğru kıvırıyorum. Başlangıç noktasındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum.
Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Parmağımızı da şöyle içine yerleştirirsek daha rahat şekilde alır. Başlangıç noktamıza geldik. Boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Burada da içeriden kısa ipimi çekiyorum ve biraz daha küçültüyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Döne döne yapıyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar her boşluğa sık iğne yaparak askımızı tamamlıyoruz. Bakın bu şekilde şekil aldı. Yapıp gelelim. İstediğim ölçüye gelene kadar ilerledim. Ölçümü 60 santim. Kendi ölçülerime göre. Burada çantamızın gövdesini yaptığımız için rahatlıkla kordonunu ayarlayabiliriz. İpimi burada yine dikmek için pay bırakıyorum. Askımızın birisini diktim. İlk 4 sırasını içeride bıraktım. Burada da ortadaki motifimizi bırakıyoruz. Sağındaki ve solundaki motifin kenar kısmına, birleştirme noktasına yakın yerde dikiyoruz. Bu şekilde askılarımızı ortalıyoruz. İpimi iğneden geçirmiştim. Şöyle 4 sırasını tam kenar hizasında tutarak yanında alttan yüzeye çıkartıyorum. Çantamızın öbür yüzeyinde dikey motiflere denk geliyordu. Burada da yatay motiflerimize yatay şeklinde bozmadan şöyle bakın aynı hizada da iplerimiz aynı yönde oluyor. Bu şekilde dikiyoruz. Çantamızın şu alt kısmını iyi bir şekilde sabitledikten sonra şu ağız kısmını tekrardan bir geçiş yaptım. 2 kere daha sağlam olsun diye. Buradan da kordonun içinden ipimi yürütüyorum ve gizliyorum. Burada da kesiyorum. Askılarımız aynı eşitlikte oldu. Çantamızı ortalayarak askımızın içinde pay bırakarak sağlam bir şekilde diktik. İçini açıyorum. Astarladığımızda uzun ömürlü ve sarkmadan rahatlıkla kullanabiliriz. Modelimizin tabanı, gövdesi,
Keyifli bir çalışma oldu. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.